Yılın en romantik gününe çok az kaldı. Sevdiklerimize sevgimizi ve şefkatimizi gösterebileceğimiz gün. Yani 14 Şubat Sevgililer Günü, aşkın günü. Acaba siz de benim kadar sabırsızlanıyor musunuz? Şaka bir yana, elbette Sevgililer Günü'nü kutlayan ve ciddiye alan insanlar da var. İşte tam da bu yüzden bugün bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Sevgililer Günü'nü neden kutluyoruz? Nerede ortaya çıktı ve biz Türkiye'de Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyoruz? Bugün bu videoda ele alacağımız sorular bunlar. İyi izlemeler. Sevgililer Günü'nü neden kutluyoruz? Yaygın bir söylentiye göre Sevgililer Günü çiçekçiler tarafından icat edilmiştir. Her ne kadar ekonomik nedenlerle ortaya çıkmış olsa da durum böyle değildir. Dünya çapında Valentin Günü olarak kutlanan bu gün, bazı farklı konularda da olduğu gibi Türk toplumuna Hristiyan geleneklerini alıştıra empoze etmek amacıyla Sevgililer Günü olarak lanse edildi. Sevgililer Günü'nün nerede, ne zaman ortaya çıkması konusunda kökeni oldukça tartışmalıdır. Ancak adının aşıkların koruyucusu Antik Roma'daki Terni Piskoposu Valentin'e dayandığı düşünülmektedir. Kendisi 3. yüzyılda yaşamış ve muhtemelen gizlice Hristiyan geleneklerine göre çiftleri evlendirmiştir. İmparator II. Claudius farklı sınıflardan ve halklardan insanlar arasındaki evlilikleri yasaklamıştı. Bunun başlıca nedenlerinden birisi de evli erkeklerin karısını ve ailesini arkasında bırakıp Roma ordusuyla savaşa gitmeye pek de gönüllü olmamalarıydı. Valentin'in yeni evlilere kendi bahçesinden topladığı çiçekler verdiği de söylenir. Ne yazık ki imparatorun yasaklarına karşı gelmesi kendisi için pek de hayırlı bir şekilde sonlanmadı. İmparatorun emriyle önce kalın sopalarla dövüldü ve daha sonra 14 Şubat milattan sonra 269'da kafası kesilerek öldürüldü. Başlangıçta 14 Şubat Aziz Valentin'i anmak için kullanılan bir gündü. Papa 1. Hilarius tarafından 469 yılında aziz ilan edilerek Katolik Kilisesi tarafından kutsanmıştı. Bugün daha sonra 1969 yılında Papa 6. Paul tarafından Vatikan Konsili'nin genel takviminden çıkarılmıştır. Bunun nedeni Aziz Valentin'in varlığının tarihsel olarak bugüne kadar kanıtlanamamış olmasıdır. Aradan yıllar geçti ve Katolik Kilisesi Sevgililer Günü'nü yeniden keşfetti ve bugün hala 14 Şubat'ta kiliselerde özel ayinler düzenleniyor. Günümüzde insanların %60'ı Sevgililer Günü'nün ticari bir saçmalık olduğunu düşünüyor olsa da yine de harcamalar oldukça yüksek. Sevgililer Günü'nde dünya çapında hediyelere toplamda yaklaşık 18 milyar dolar harcanıyor. Ortalama olarak erkekler kadınlardan neredeyse 2 kat daha fazla harcama yapıyor. İnsanlar mücevherlere, yiyeceklere, çiçeklere, giysilere, tatlılara ve tebrik kartlarına para harcıyor. Bu arada tüm evlilik tekliflerinin yaklaşık %10'u 14 Şubat'ta yapılmakta ve sadece Sevgililer Günü için yaklaşık 200 milyon gül üretilmekte. Tamam, artık Sevgililer Günü'nün kökenini biliyoruz. Peki ama Sevgililer Günü'nde hediye alma verme geleneği nasıl ortaya çıktı? 15. yüzyıldan itibaren İngiltere'de çiftlerin birbirlerine ufak tefek hediyeler ve şiirler verme geleneği yavaş yavaş gelişti. Anglo-Sakson göçmenler daha sonra bu geleneği Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıdılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen Almanya, müttefik devletler tarafından işgal edildiğinde Valentin Günü geleneği Amerikan askerleri aracılığıyla Almanya'nın Sovyet işgali altında olmayan
batı kesimine taşındı. 1950 yılında Nürnberg'de ilk Sevgililer Günü düzenlendi ve böylece gelenek tüm Almanya'da tanınmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ekonomisi canlanmaya başlayınca toplum çiçek ve şeker, çikolata sektörünün giderek daha fazla reklamına maruz kaldı ve bugün yaşanan gelişmeyi biliyorsunuz. Reklamlar artık çiçek sektörünün çok daha ötesine geçiyor. Küçük sevgi mesajları ve toplanmış çiçeklerle başlayan şey büyük bir iş modeli haline geldi. Ve gerçekten de her sektör buna ayak uyduruyor. Bugün haberlerde rastladım, tıp sektörü bile bu konuya el atmış. Sevgililer Günü'nde mide küçültme vesaire ameliyatlarda promosyon fiyatları uygulamaya başlamışlar. Yani herkes pastadan bir dilim almak istiyor ama gerçekten herkes. Türkiye'de Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyoruz? Türk milleti olarak garip bir huyumuz var. Batı'ya hayranlık duyma hastalığımız. Evet, Batı dünyasında birçok yenilikler ve icatlar var. Bu inkar edilemez bir gerçek. Ama bizim onların icatlarını kullanmak yerine onlardan ilham ve irfan alarak kendi icatlarımızı hayata geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu düşünce son yıllarda gelişerek çok şükür hayata geçmeye başladı. Neyse, konuyu dağıtmadan tekrar Sevgililer Günü'ne geri döneyim. Ne diyordum? Garip huyumuz Batı'ya olan hayranlığımız. Bu konuda nedense aşırıya kaçıp Batılıları bile geride bırakıyoruz. Sevgililer Günü reklam mekanizması Batı'da en azından piyasa ekonomisinin umduğu şekilde henüz tam olarak oturmuş gibi görünmüyorken ülkemizde televizyonlarda, billboardlarda ve hele hele sosyal medyada aldı yürüdü. Biz aslında bugünü gerçekten kutlamıyoruz. Belki de kutlamak bile istemiyoruz. Ama reklamların manipülasyonu ve baskısı ile insanların beklentileri de değişiyor. Arkadaşımın kocası ona Sevgililer Günü'nde şunu bunu almış, sen bana bir şey almadın, sen beni sevmiyorsun gibi aile krizleri ortaya çıkıveriyor. Ama neden? İstatistiklere göre 2023'te ankete katılanların %38,9'u partnerlerine hediye vermek için özel bir güne veya duruma ihtiyaç duymadıklarını, hatta %29'u bugünün kendileri için fazla ticari olduğunu söylemiş. Şimdi bu anketin sadece bir tarafa ışık tuttuğunu ve gerçekten temsil edici olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama ben size 2024'te yapılan başka bir ankette cevapların hemen hemen aynı olduğunu gösterdiğini söylüyorum. Reklamlar bize sevgimizi kanıtlamak için partnerimize mutlaka almamız gereken saçma sapan ürünler satmak istese de çoğu insan aslında Sevgililer Günü hediyelerinden ziyade sözlü sevgi ifadeleriyle daha mutlu oluyor. Tamam. Bir yerde Sevgililer Günü hediyesi veren insanlar da olmalı tabii ki. Ve şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Türkiye'de en revaçtaki Sevgililer Günü hediyesi nedir? Çiçekler. Bu kimin aklına gelirdi ki? Ben oldukça şaşırdım. Şaka bir yana en sevilen Sevgililer Günü hediyesi çiçekler. Ama burada da standartlar farklı. Yol kenarında çiçekçi kadınlarımızın sattığı çiçekler, çiçekçi dükkanlarından alınan jelatinli, yaldızlı, üzerine parfüm sıkılmış çiçekler kadar itibar görmüyor nedense. Her ikisi de çiçek, öyle değil mi? Çiçeklerin hemen ardından tatlılar ve çikolata geliyor ama parfüm, kozmetik maddeleri ve mücevher gibi şeyler de giderek daha da popüler hale geliyor. Bu arada çiçekler Şubat ayında yıllık ortalamaya göre %8 oranında daha pahalı. Bu bir tesadüf mü? Bu arada bir düzine kırmızı gülün fiyatı satın alınan semte göre 1000 ile 1600-1800 lira arasında değişiyor. Ama kesilen birkaç çiçek çevre sağlığı için zararlı olamaz, değil mi? Özellikle güller Sevgililer Günü için elbette en popüler çiçekler.
Mesela ulaştığım bilgilere göre Sevgililer Günü için kullanılan güller Almanya'da yetiştirilmiyor. Almanya'ya 122,5 milyon adet gül ithal ediliyor. Bunların yaklaşık %70'i Avrupa'nın en büyük sebze ve çiçek üreticisi ve Almanya'nın komşusu Hollanda'dan geliyor. Ancak her 6 gülden biri ta Kenya'dan geliyor. Hollanda kesinlikle ekolojik açıdan Kenya'dan çok daha sürdürülebilir. Çünkü Almanya'ya daha yakın, değil mi? Yanlış. Bir demet Kenya gülü için atmosfere 6.000 kilogram karbondioksit salınıyor. Hollanda'dan gelen aynı miktardaki gül için ise 35.000 kilogram karbondioksit salınıyor. Ve buna nakliye de dahil değil. Peki bu büyük fark nasıl ortaya çıkıyor? Oldukça basit. Kenya'nın havası güllerin gelişmesi için mükemmel. Buna karşılık Hollanda'daki bir seranın günün her saati ısıtılması gerekiyor. Bu da ekolojik denge için zararlı. Ancak adil olmak gerekirse Kenya güllerinin yüksek su tüketimi ve uzun nakliye yolu nedeniyle mutlaka daha sürdürülebilir olmadığı da göz önünde bulundurulmalı. Ama güller, çiçekler nereden gelirse gelsin en azından yerel çiçekçilerimizi ekonomik açıdan desteklemiş oluyoruz. Öyle değil mi? Çiçeklerini hala yerel olarak en sevdikleri çiçekçiden alan pek çok insan var. Ancak online ticaret hızla gelişiyor. Ankete katılanların %11'i 2020 yılında internetten çiçek siparişi vermişken bu rakam 2024 yılında %22'ye yükselmiş ve bu eğilim artmaya devam ediyor. Peki o zaman sürdürülebilir Sevgililer Günü hediyeleri artık neye benziyor? Aslında Sevgililer Günü'nün ne yazık ki günümüzde giderek daha fazla ticari amaçla kullanıldığını ve oldukça gereksiz olduğunu fark ettik. En azından sürdürülebilirlik açısından. Ancak birini mutlu etmek, sevginizi göstermek istiyorsanız küçük bir tıklama ve internetten çiçek satın almaktan biraz daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Bu yüzden sevdiklerinize zaman ayırın ve hediye olarak ne vermek istediğinizi gerçekten bir düşünün. İşte hem cebinizi hem de ekolojik çevre sağlığını zarara sokmayacak Sevgililer Günü hediyeleri için 4 önerim. 1. Sevginizi kağıt üzerinde ifade edin. Eskiden olduğu gibi güzel bir şiiri nasıl yazacaksınız? Bunun için bir Cemal Süreyya veya Atilla İlhan olmak zorunda değilsiniz. Burada edebiyat dersinden iyi not alma derdiniz de yok. Bu yüzden tamamen özgür olun ve sadece neler hissettiğinizi ifade edin. 2. Kalbe giden yol mideden geçer. Ev yapımı lezzetli bir kahvaltıya ya da yemeğe ne dersiniz? Sevgiyle yapıldığı sürece yiyenin memnun kalacağından emin olabilirsiniz. 3. Saksı çiçeği. Yaratıcı bir tip değilseniz ve geleneksel Sevgililer Günü çiçeği olmadan yapmak istemiyorsanız saksıda bir çiçek verin. Tercihen internet üzerinden değil de yakındaki bir çiçekçiden alabilirsiniz. Bir demet gülün ömrü taş çatlasa 1 hafta 10 gün iken saksıdaki çiçekler daha uzun süre dayanırlar. Tabii benim gibi kaktüsü bile susuzluktan solduran biri değilseniz. 4. Zaman. Eşya yerine zaman da hediye edebilirsiniz. Birlikte bir aktivite planlayın. Örneğin parkta, sahilde bir yürüyüşe çıkın. Ya da sevdiğiniz bir restoranda güzel bir akşam yemeği veya güzel bir film eşliğinde kanepede birlikte vakit geçirmek de aynı derecede güzel olabilir. Çok fazla olasılık var. İçinde bulunduğumuz bu stresli zamanda bile. Sevgililer Günü'nde ne hediye etmek istersiniz? Sevgililer Günü'nü kutluyor musunuz yoksa kutlamıyor musunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Sonuç olarak Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığı tartışmalıdır ve eğer Aziz Valentin ile ilgili hikaye doğruysa bu Sevgililer Günü'ne gölge düşürmektedir. Neticede birinin kafasının kesilerek öldürülmesi pahasına
bugün Sevgililer Günü olarak seçilmiştir. Reklamların ve endüstrinin algı operasyonlarının etkisinde kalarak Sevgililer Günü için mükemmel hediyeyi bulmaya çalışarak ve umutsuzluğa kapılarak sizi strese sokmasına izin vermeyin. Bu yüzden stres yapmayın ve sakin olun. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun ve hiçbir şeyi kaçırmamak için iletişim ayarlarını etkinleştirin ve beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Harika bir hafta geçirin ve her şeyden önce Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Bir sonraki videoda buluşana dek sağlıklı ve hoşça kalın.